49 Şubat ayında Balat'ta doğmuşum. İlkokulu o tarafta okudum. Sonra üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'nde bitirdim. Türk Dili Edebiyatı bölümünde bitirdim. Babama babası Bulgaristan Turnuva'danmış. Annem Selanik'te, annemin dedesi neredeydi? Kılkış ili, Kölemerli'de. Annemin anlattığına göre demir çavuşmuş annemin dedesi. Demir çavuş kır serdarıymış. Kır serdarı demek sınırda asker yetiştiriyorlar. Bulgaristan sınırında bekliyorlarmış. Sınırda çeteler varmış. Anlattığına göre annemin çeteler huzur bırakmamışlar. Sonra Selanik'e gelmişler, kaçmışlar. Selanik'te bakkal dükkanı açmış dedem. Fakat bakkal dükkanı işletememiş çünkü dedem hiç bu konuda tecrübeli değil. O yüzden de tekrar Sarıdoğan'a dönmüşler. Oradan yer almışlar. Tapulu yerler almışlar. Sarıdoğan'da doğmuş annem. 1 yaşında mübadele olmuş. 1923 doğumluyum diyordu annem. 24'te buraya gelmişler. 1 yaşında kucakta gelmişler. Gelmiş. Annem pek hatırlamıyordu. Ama dayım 14-15 yaşında gelmiş, büyük dayım. Küçük dayım da, o da 7-8 yaşlarındaymış. Yani çok zorluklar yaşamışlar. Gittikleri yer, annemlerin anlattığına göre annemin doğduğu yer Sarıdoğan'dı. Petrades Yunan şu anda, Petrades köyü. Ve Doyran Gölü de yakınındaymış. Dedem sürekli bahsederdi. Sarıdoğanlı'dan inmişler, Kılkış ve gele Selanik'e gelmişler. Selanik vilayeti şuradan. Sanıyorum karayolu, anlattıklarına göre karayoluyla Sarıdoğan'dan kalkıp araba tutup Selanik'e sahile gelmişler. Sahilde vapurun gelmesini beklemişler. Bu gelinen Ümit gemisi. 15 gün sahilde beklemişler. 2 günde gelmişler. Ümit gemisinin fotoğrafı. Tuzla'ya gelmişler, karantinaya. Gemiyle gelmişler. Karantinada kalmışlar 15 gün anlattıklarına göre. Orada tahfuzhanede yük almışlar, paklamışlar. Çok memnunlardı. Devletimiz bize baktı diyordu hep dedemler. O günkü Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki imkanlarla bunları ağırlamışlar, yedirmişler, içirmişler, yer vermişler. Tuzla'ya gelmişler fakat benim dedem öşür memur olduğu için ekip biçmeyi bilmiyor. Tuzla'da toprak vermişler bol bol. Çünkü Rumlar olduğu gibi bırakmışlar, üzümleri bırakmışlar, bağlar kalmış, hepsi kalmış. Tarhanalar yayılıymış geldiklerinde, dedemin anlattığına göre. Her şey olduğu gibi kaçmışlar Rumlar bir gecede. Baştan inanmamışlar mübadele olacağını. Sonra gidiyorsunuz, bir gecede gitmişler. Anlatırdı kayınvalide. Gelenler hemen aradan zaman geçmiş, hemen yerleşememişler. Çünkü karantinada kalmışlar gelişleri. Onlar gittikten 1 sene falan, 1-2 sene arasında tekrar bizimkiler gelmiş. Gelişleri arasındaki zaman farkında Rumların evleri bütün boşaltılmış. Annem diyor ki geldiğimizde diyor camların bütün hepsi kırıkmış. Bütün eşyalar boşaltılmış. Hiçbir şey, konsollar falan hiçbir şey kalmamış. Biz diyor boş evlere yerleştik diyor. Çünkü Rumlar terk etmiş. Burada yerli olarak 7 ev varmış. Rum köyüymüş Tuzla. Küçük bir köy, balıkçı köyüymüş. Rumlar balıkçılık yapıyorlar, bağcılık yapıyorlar. Öyle geçiniyorlar. Ama geldikten sonra bizimkiler bağlarda bağcılık bilmiyorlar. Balıkçılık bilmiyorlar. Çünkü dağ köylerinden gelmişler. O yüzden de büyük bir uyumsuzluk olmuş. Yani ne yapacaklarını bilememişler. Denize açılamıyor, denizden korkuyorlarmış. Çocuklar denizde yüzmeyi bilmiyorlar. Hatta annem denize girmeyi falan çalışmış. Ayağını bir dedem boğulursunuz diye istememiş. Çocukları denize sokmuyorlar. Bilmiyorlar çünkü. Deniz kıyısından ev vermişler mübadillere. İstememiş benim dedem. Deniz gelir, boğulur, ev yıkılır diye. Hatta zeytin tarlası vermişler. Zeytinlik istememiş dedem. Neden? Pehlivanlar yağlanır demiş o zeytinyağla. Zeytinyağı kullanmıyorlar çünkü bilmiyorlar. Tereyağla yemeklerini yapıyorlar. Ben zeytinliği ne yapayım demiş. Oraya pehlivanlar yağlanır demiş. Deniz kıyısında ev almamışlar, istememişler. İçerilerde hep almışlar. O yüzden büyük bir kültür farklılığı var.
Yerliler zeytincilik yapıyorlar, balıkçılık yapıyorlar. Ama sonradan gelenler öğrenmişler. Başka geçim kaynağı yok. Deniz kıyısı balıkçı olmuş gençler. Gelen mübadil gençleri de zamanla balıkçılık yapmışlar. Anlatılan olaylar çok kötü olduğu için dedem fazla anlatmazdı. Oralardan bahsetmiyorlardı hiç. Çok çektik dediler sadece. Unutmak istedikleri için sanıyorum. Hatırlamak istemedikleri için. Burada da yeni bir hayat kurmaya çalıştılar. Bu kese. Kese altın kesesiymiş bu. Anneannemin çeyizi bu. Bana kalan sadece işte bu anneannemin gelinliği, önü arkası sadece. Bir de kemeri. Annem derdi. Gümüş kemerim vardı benim diyormuş. Bu anneannem, dedem ve 6 kardeş. Bunlar. 3 dayım, 2 teyzem, annem. En küçükleri annem de 6 kardeş. Hepsi oradan gelmişler, 6'sı da. Şu fotoğraf Selanik'te ilkokulda çekildiğini söylüyorlar. Kılkış. Kılkış'ta. Selanik diyorum hep. Kılkış'ta dedemle küçük dayım aynı okuldalarmış, aynı sınıftalarmış. O dedemle anneannem. Selanik keçisi kayınvalidemden, çeyizinden gelme. Kayınvalidem namaz kılmak için kullanmış. Yıpranmış biraz ama sonradan biz kurtarmaya çabaladık. Çerçevelettik. Hatıra olsun diye de kullanıyoruz. Üstteki işler makine işi. Sarma yapılmış. Çin iğne yapılmış bir kısmı. Bir kısmı da makinede yapılmış. Keçe Selanik 150 yıllık olduğunu söylüyordu. Biliyoruz yani. Bana kalan bu dedemden. Bahariye Tekkesi Mevlevihanesi'nden, Mevlevihane'den kalma bir tablo. Üzerinde biraz düzeltme yaptık ama cam işlemeler duruyor üzerinde. Camlarla işleme. Çok fazla değerli olup olmadığını bilmiyorum. Değildir herhalde. Hatıra özelliği var. Üzerinde de Allah Muhammed yazıyor. Eski yazıyla Muhammed yazıyor.